izleyiciler, Gülistan Hanım'ın anlattıkları beni pek ikna etmedi. Sanki kızını arayan bir anne değil de komşusunu arayan, arkadaşını arayan bir anneyle konuşmuş gibi hissediyorum kendimi. Bunu anlamanın tabii ki tek bir yolu var. Neslihan Hanım'ı aramak ve hikayeyi her iki taraftan dinlemek. Bakalım telefonlarımızı açacak mı? Alo. Merhabalar, Neslihan Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun. Siz kimsiniz? Ben Star TV'den arıyorum, Bir Şansım Olsa programından. Aslı Özkaya. Müsait miydiniz? Evet, müsaitim. Biliyorum, Star TV'de çıkan program. Evet. Programımızı biliyorsanız sizin için bırakılmış bir hediyemiz var. Onu da biliyorsunuzdur. Hediye mi? Benim için mi? Evet, sizin için. Kim bırakmış olabilir ki? Şöyle, bunu anlamanın tek bir yolu var. Aracımıza inmeniz gerekiyor ve kasayı açmanız gerekiyor. Ya Cihansa? Sizin bir tahmininiz var anladığım kadarıyla ve Cihan Evet. Bey'den bahsediyorsunuz. Cihan Bey kim? Evet. Abim, bakın sakın o benim peşime düşmesin. Onun beni bulmasını istemiyorum. Şimdi şu noktada kimin başvurduğunu ve sizin için kimin programa başvurduğunu ne yazık ki söyleyemiyorum. Aracımıza inmeniz gerekiyor. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Anladım ama araca indiğimde neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Yani kasanın içinden ne çıkacak bilmiyorum. Cihan Bey olmayabilir belki. Tedirgin olduğunuzu hissediyorum sesinizden ama hiç tedirgin olacak bir durum yok. Aracımıza inin isterseniz. Ben sizi araca indiğinizde yeniden arayacağım zaten. Belki başka Tamam. biri başvurmuştur. Tamam. Tamam. İlk bilgiye ulaştık sevgili izleyiciler. Anlaşılan o ki Neslihan Hanım abisi Cihan Bey'den kaçıyor. Aklıma şu soru geliyor. Acaba Neslihan Hanım annesinden de kaçıyor mu? Bunu anlamanın tabii ki tek bir yolu var. Kendisini buraya davet edip hikayeyi her iki taraftan da dinlemek. Bakalım kasayı açınca nasıl bir tepki gösterecek? Şimdi yeniden arıyorum. Aşağı inmiş. Alo. Alo. Evet. Neslihan Hanım araçtasınız. Evet aslanım. Peki kasayı gördünüz. Görüyorum şu anda aslanım. Üstünde bir zarf var. Zarfın içinden çıkan şifreyle kasayı açın lütfen. Tamam, açıyorum. Bu bez benim kardeşimin bezi. Kasanın içinden ne çıktı Neslihan Hanım? Kardeşimin ağzını sildiğim bez. Kardeşinizin ağız bezi çıktı. Evet. Peki bunu kim koymuş olabilir kasaya? Ama ben size dedim, Cihan benim peşime düşmesin dedim ben size. Hayır, abiniz değil. Programa başvuran başka biri. Annem. Annem olabilir mi acaba? Evet, programa anneniz başvurdu ve sizi arıyor. Bakın aslanım, Ben o kadınla görüşmek istemiyorum. Neden peki? Bakın o kesinlikle bana annelik yapmadı. Ne bana ne kız kardeşime. Ben o kadınla görüşmek istemiyorum. Anneniz bana farklı şeyler anlattı. Ben çocuklarıma kol kanat geriyorum dedi. ne? Size gerçekten böyle mi söyledi? Evet, bana böyle söyledi ama şöyle söyleyeyim, ben hikayeyi bir de sizden dinlemek istiyorum. Başınıza gelenleri, yaşadıklarınızı. Evet aslanım. Çünkü annem büyük ihtimalle gelip size ağlayıp dilenmiştir. Kendisini de çok iyi bir şekilde anlatmıştır, eminim buna. Ben gelip size daha doğru bir şekilde neler olduğunu anlatayım. Çok Benim sevinirim. de tamamdır. Bir aracımız sizi buraya getirecek. Tamam aslanım. Bekliyorum Neslihan Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, korktuğum başıma geldi. Neslihan Hanım belli ki annesinden de kaçıyor. Bize bunu söyledi ama belli ki daha söyleyecek çok da şeyi var. Buraya geldiğinde tüm gerçekleri ben bir de ondan dinlemek istiyorum.
rahatsız olma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Tedirginsin biraz. Evet. Kaygılısın. Hiç kaygılanmana gerek yok. Ben buradayım. Endişelenme. Cihan burada değil. Panik yapacak bir şey yok. Tamam, burada Tamam. değil mi? Burada değil. Tamam. İstemediğin kimseyle seni görüştürmeyeceğim. Bundan emin olabilirsin. Sadece senden yaşadıklarını bir de senin ağzından duymak istediğim için buradasın. Tamam mı? O yüzden tedirgin olmana gerek yok. Titriyorsun şu anda, fark edebiliyorum. Lütfen rahat ol. Tamam. Tamam. Bana güvenebilirsin, tamam? Annenden kaçıyor musun? Evet. Neden kaçıyorsun anneden? Annem sürekli beni çalıştırıyordu. Kız kardeşim zihinsel engelli, biliyordursunuz belki. söyledi. Onun bakım parasını alıyordu. Evet. Onun dışında babamın devletten aldığı bir miktar para vardı sakat olduğu için. O parayı da alıyordu. Abimle birlikte yiyorlardı o parayı. Annem bize durumu böyle anlatmadı. Nasıl anlattı? Annen çalışıyormuş, abin çalışıyormuş. Abim Annen çalış- apartmanı temizliyormuş. Bunun karşılığında o evde yaşıyorsunuz, kalıyorsunuz diye anlattı. Bakın Aslı Hanım, annemin 3 yerden geliri vardı. İlki babamın engelli maaşı, sakatlandığı için devlet bir miktar para veriyordu babama. İkincisi kız kardeşimin bakım parasını alıyordu. O da devletten gelen bakım Evet, parası. evet. Son olarak da beni çalıştırıyorlardı. Sen para kazanıp götürüp onların eline mi veriyordun? Evet. Aslında bu anlattıkların yani bir taraftan beni şok ediyor ama bir taraftan da sevgili izleyiciler siz de fark etmişsinizdir. Gülistan Hanım birçok yerde kendini ele verdi bize. Yani benim kafamın içinde bir sürü soru işareti oluştu annenle ilgili ama dediğim gibi ben seni dinledikten sonra bir karara varmak istedim. Abin çalışmıyordu o zaman. Hayır. O da senin kazandığın Evet. parayı yiyordu. Evet. Hatta çalışmadığım zamanlar beni dövüyordu gerekirse. Annem aslında bir zamanlar çalışıyordu. Babam sakatlanmadan önce anneme çalışmasını söylüyordu. Babam sakatlandıktan sonra da işte annem babamın bakımını, kardeşimin bakımını bahane edip işten çıktı. Abla ben o zamanlar liseyi yeni bitirmiştim. Aslında okumak istiyordum. Hani çalışmak istemiyordum. Aileme yardım etmek zorunda kaldım. Sen okumak mı istiyordun? Evet. Okumak istiyordum ama Annen bize okumak istemediğini, çalışmak istemediğini, hiçbir şey yapmak istemediğini, hiçbir şey hani bu tip şeyler söyledi. Okutmayı çok istediğini ama senin çok hani bu konuya sıcak bakmadığını söylemişti. Sen eğitimini çalışmak zorunda kaldığın için mi bıraktın? evet. Kardeşimin o halini görünce, babam yaşıyorken babamın o halini görünce dayanamadım. O abici ona sahip çıkmaya çalıştı. Oku diyorum okumuyor. Çalış diyorum çalışmıyor. Kızım çalış çalış elinde ekmek tutsun da. Yani öbür gün evlenirsin bir şey olur kocan iyi çıkar kötü çıkar. Bir işin olsun bir paran olsun cebinde. Onu da beğenmiyor. Çok üzüldüm okulunu bu yüzden yarım bırakmana. Eğer hala öyle bir isteğin, öyle bir hayalin varsa biz bu hayalini gerçekleştirebiliriz senin. Tamam mı? Tamam. Bunun dışında şunu sormak istiyorum. Baban nasıl sakat kaldı? Babam inşaatta çalışıyordu. Ya orada bunu söylemem doğru olur mu bilmiyorum ama sigortasız bir şekilde çalıştırıyorlardı. O esnada asansör boşluğundan düşmüş. Sonrasında hastaneye kaldırmışlar. Biz yoğun bakımda çok bekledik. Hani biz bekliyorduk ama bizi içeriye almıyorlardı. Bayağı uzun bir süre bekledik. Sonra yoğun bakımdan çıktı babam. Geceleyin galiba yüzü kaymış. Daha sonrasında felçlik geçirdi. Bu şekilde. Yani bir iş kazası. Evet. Daha sonrasında herhangi bir yere de şikayet etmediler. Neden? Patronlar annemlere bir miktar para teklif etmişler. Annem burada baban için feryat figan ağladı ya biraz önce. Annemi gerçekten bilmiyorsunuz. Sen niye titriyorsun bu kadar?
babama, kardeşlerime yaptıklarından dolayı sürekli aklıma onlar geliyor. Özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok. Senin özür dileyecek hiçbir şeyin yok. Ama oturduğundan beri zangır zangır titriyorsun. Bakın Aslan'ın, annemin burada olduğunu bilmek bile benim içimi titretiyor. Gerçekten. Neler yaşadın ki sen bu kadar korkuyorsun, bu kadar tedirginsin. O zaman Sakin ol. Hiç acelemiz yok. Kendine gel, ondan sonra konuş.